Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir elmalı kurabiye tarifi paylaşacağım. Elmalı kurabiyemizi yapmaya elmalı harcımızdan başlıyoruz, iç harcından. Çünkü biz hamurumuzu yapana kadar bunun soğuması gerekiyor. 3 adet elmam vardı. Ben bunu güzelce rendeledim. Bir tanesini kabuklu, ikisini kabuksuz rendeledim. Kabuklu yapmamın sebebi elmanın o aromasının, kokusunun tamamen içine geçmesini sağlıyor. Ve hani bu kırmızılıklarda güzel bir görüntü ve lezzet katıyor. Üzerine 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker ilave ettim. Ve şimdi güzelce böyle karıştırarak elmaların bütün suyunu çekmesini sağlayacağım. Yani bir nevi elmaları soteleyeceğiz. Elmalar suyunu çekmeye böyle başladığında, tam olarak suyu bitmeden, şurada yarım su bardağı, yani ortalama 3 yemek kaşığı kuru üzümüm var. Güzelce soğuk suyla yıkadım. Onu içine atıyorum. Yine şöyle bir karıştırıyorum. Görüyorsunuz suyu neredeyse bitti. Ortalama 3-4 dakika kadar kavurdum. Üzümler de şöyle bir sıcağı aldıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Bunun sebebi daha içinde elmalı kurabiyelerimizin içinde harcın daha böyle parlak görünmesini sağlamak ve artı güzel de hoş bir koku, lezzet veriyor. Çok yakışıyor gerçekten. En son koyuyoruz ki yanmasın diye. Tereyağı da eridikten sonra en son 2 yemek kaşığı dolusu cevizim var. Siz istediğiniz kadar ilave edebilirsiniz. Fındık da ilave edersiniz ya da bu kuru üzüm ve cevizi hiç ilave etmeyebilirsiniz. Tamamen damak tadıyla alakalı bir durum. Şimdi cevizi de ilave edince altını kapatıyorum. Ve ortalama yarım yemek kaşığı kadar tarçın, ama seviyorsanız 1 yemek kaşığına kadar bu harç kaldırır. Evet, şimdi bunu iyice yedireceğiz. Ondan sonra bunu soğutmaya bırakacağız. Biz şimdi hamurumuzu yapmaya geçiyoruz. Biz şimdi elmalı kurabiyemizin hamurunu yapmaya başlıyoruz. Burada 150 gram oda sıcaklığına getirdiğim, yumuşattığım margarinim ve 50 gram da tereyağım var. Bunu siz isterseniz direkt 200 gram margarin ya da 200 gram tereyağı olarak da kullanabilirsiniz. Ben böyle karışım olduğunda daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yanına bir tane de yumurta kırdım. Şurada 2 yemek kaşığı dolusu sıvı yağım var. Burada da 2 yemek kaşığı dolusu yine yoğurdum var. 1 paket vanilyamı da içine ilave ediyorum. Ve pudra şekeri 1 su bardağı. Şimdi önce bunu güzelce bir yoğurup krema haline getireceğiz. Şöyle sıvı malzemeyi pudra şekeriyle birbirine yedirdikten sonra unumuzu ilave etmeye başlayacağım. Unu mutlaka azar azar ilave edin. Tam ölçü vermeyeyim ama ortalama 3,5 ile 4,5 su bardağı arası un olur. Un alıyor bu. Çok uzun zamandır yaptığım bir tarif çünkü. Yalnız unun markası, cinsi, içine kullandığınız yumurtanın büyüklüğü bile değiştirebiliyor un çekme miktarını. Tadına baktığınızda hamurunuzdan yağ kokusu, yağ tadı çok fazla gelmesin. Ele yapışmayacak kadar yumuşak bir hamur olsun. Çok aşırı katı yapmayın. Kıvamı da ortalama 3,5-4 bardak un genelde sağlar. Hamurumu yoğurmaya devam ederken, bu arada tabi ben de bazen unutabiliyorum. Video çekimi sırasında insanın kafası karışabiliyor, kusuruma bakmayın. 1 paket kabartma tozum vardı. Bunu da un eklemeye başladığımızda unla beraber katabilirsiniz. Biraz daha un ilavesiyle yoğurmaya devam ediyorum. Şekillendirme aşamasında hamurumuzdan şöyle avuç içi büyüklüğünde bezeler alıyorum. Tezgahımın üstünü şöyle unluyorum. Size şimdi değişik, böyle güzel hamuru hani parçalıyorum, şekil veremiyorum diyenler için bir yöntem göstereceğim. Bir buzdolabı poşetini böyle ortadan ikiye ayırdım. Buzdolabı poşetinden yardım alacağız. Ve merdanemle üzerine şöyle bastırıyorum. Poşetten dolayı hem hamurunuz merdaneye hiçbir şekilde yapışmayacak, daha ince güzel açabileceksiniz, hem hamurunuz pürüzsüz olacak. Merdane yardımıyla güzelce açmış olduğumuz poşetin altındaki hamurumuzun şimdi üzerinden buzdolabı poşetimizi alıyoruz. Daha sonra ben bir çaydanlık kapağı kullanıyorum. Kupat da kullanabilirsiniz. Bardakta, evinizde ne varsa. Şöyle yuvarlaklar çıkartıyorum. Hamurumun bu artan kalan kısımlarını alıyorum. Tekrar birleştiriyorum. Bunları çünkü yine hamur ekleyerek üstüne yeniden açacağız. Ziyan etmiyoruz. Daha sonra tabağa almıştım soğusun diye. İç harcımız vardı hazırladığımız. Ondan böyle kolayca sarabileceğiniz miktarlarda içine yarım tatlı kaşığı diyebilirsiniz. Benim çünkü elimdeki tatlı kaşığı biraz küçük. İçlerine dolduruyoruz.
Elinizi peçeteyle kurulayın lütfen. Elmalı harç hamura yapışıp çünkü parçalayabilir. Şu şekilde sarıp şekil veriyoruz. Çok sıkmadan normal gelişigüzel sarıyoruz. Bütün elmalı kurabiye hamurumu şekillendirdim. Bu şekilde tam 2 tepsi dolusu çıkıyor. Şu kadarcık bir hamurum böyle kalmıştı. Size dedim bir de değişik bir şekli göstereyim. Kafes şeklinde yapalım bir tane de. Şöyle yine mümkün olduğunca ince, parçalanmayacak kadar poşetimin altında açtım. Daha sonra çaydanlık kapağımla şöyle 2 hamur alacağım. Bir tanesinin üzerine elmalı harcımdan şöyle koyacağım. Sonra bıçağımı alıyorum ve ortasından şöyle çizikler atıyorum diğer kapağın üstüne. Sonra bu hamuru diğer hamurumuzun üzerinden bu şekilde kapatıyoruz. Yanlarından da şöyle çatalla şekil verebilirsiniz. Kalan bu azıcık hamuruma da şöyle bir tane daha şekil göstereyim. Yine aynı şekilde poşet yardımıyla açalım. Bu sefer şöyle yine kalıpla kullanabilirsiniz. Bıçağım yardımıyla kenarlarını düzeltmek amaçlı. Şu oval veya tam daire de olabilir. Benimki biraz oval gibi oldu. Yapıyorum. Şuradan hamurumun yarısından bakın ucunda da şöyle bir parmak boşluk kalacak şekilde birer santimlik şeritler kesiyorum yine hamurun ortasından. Kapalı olan kesmediğim tarafa harcımdan koyuyorum. Şu şekilde. Yine elimi kuruladıktan sonra şöyle dikkatli bir şekilde çevirip sarıyorum. Şimdi hamurlarım bitti. İlk tepsimi fırına götürüyorum. Hiçbir şey sürmüyoruz üzerine. Bu şekilde 160 derecede üzerleri böyle kızarmayacak, beyaz kalacak şekilde pişiriyoruz. Fırından çıkan elmalı kurabiyelerimi böyle tezgahın üstüne bir havlu kağıt serip dizdim ki çabucak soğusunlar diye. Ama normalde tepsisinde soğutursanız 1 saat kadar iyice dinlendirin. Güzelce soğusun. Ben şimdi bu şekilde böyle bir soğuttum size göstermek amaçlı bir kısmını. Şu şekilde çay süzgecimin içine pudra şekeri doldurdum. Üzerlerine servis öncesi serpiyorum. Şöyle bir tanesini de göstereyim içini size. Bakın görüyorsunuz. Kıtır kıtır soğuduktan sonra böyle kendini çekiyor. Kıtır kıtır. Çok güzel kurabiyeler haline geliyor. Siz de yapın. Sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketin inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.